Oyunlaştırmada temel dinamikler neler ve bu dinamikler hangi mekaniklerle desteklenerek katılımı ve motivasyonu artırabilir? Aslında 3 bağlamdan konuşabiliriz. Dinamikler dediğimiz en üstte olan bir katman var. Onun altında mekanikler ve onun altında da bileşenleri konuşabiliriz. Senin soruna cevap olarak şunu söyleyebilirim. Dinamikler dediğimiz konu birebir oyuncuya başta söylenmeyen ama aslında oyuncunun hissettiği kurgular. Ne demek istiyorum? Mesela ben tasarladığım oyunda hangi duyguları yansıtmak istiyorum oyunculara ya da oyuncular hangi duyguları yaşasın istiyorum? Bu temel dinamik meselesi aslında baktığında. Bunu baştan çok iyi analiz etmem lazım. Benim orada yaşatacağım duyguyu, o hikayenin o oyunculara vereceği duygu çok çok önemli. Peki bunu nasıl yapıyoruz dersen aslında orada da mekanikleri kullanıyoruz. Mekaniklerden mesela çok temel mekaniklerden işte işbirliği ya da rekabet dediğimiz mekanikler çalışana veyahut da oyuncuya yaşatacağı duyguyu da belirliyor aynı zamanda. Örnek veriyorum mesela ben diyelim ki oyunlaştırmanın içinde bir yarışma kurgusu kurdum ve burada da bir rekabet mekaniğini kullanıyorum. Bu rekabet aslında oradaki oyunculara ya da yarışmacılara diyelim bir enerji modu salgılattırıyor aynı zamanda. Bir tetikleyici unsuru salgılattırıyor. Burada temel iki duyguyu da yansıtabiliriz orada böyle bir rekabette ya da yarışmada. Duygulara da baktığımızda ikiye ayırabiliriz aslında. Daha pozitif duygular işte negatif duygular gibi. Burada ben eğer oyuncuya rekabet vasıtasıyla bir pozitif duygu yaşatıp o rekabet sonucunda da bir şey başarmasını istiyor olabilirim. Yani böyle bir tasarım çiziyor olabilirim. Örnek veriyorum mesela diyelim ki 50 kişilik bir satış topluluğuna şunu söyleyebilirim işte bu hafta A ürününü en çok satan kişi şu ödülü kazanacak diyebilirim. Burada bakın rekabeti kullanıyorum. Rekabeti kullandığım gibi aynı zamanda bir duygu da yaratmaya çalışıyorum. Genelde yaratmak istediğimiz duygular pozitif duygular burada. Bu pozitif duygulara istinaden bir davranış sergilemelerini istiyorum ama negatif duygudan da gidebiliriz. Yani illa hep pozitif duyguyu kullanın gibi bir durum yok. Bazen de insanları evet heyecanlandırmak çok güzel, huzurlu hissettirmek çok güzel ama bazen de belki kıskaçta olmak ya da bir negatif bir duyguyu küçük dozda hissettirmek de bir davranışı tetiklettiriyor olabilir. Yani burada tasarımın dinamiklerine istinaden mekanikleri çalıştırmak çok çok önemlidir diyebiliriz.